Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber brioş tekniğini öğreneceğiz. Brioş tekniği Selanik modelinin farklı modellere uyarlanması ve dilerseniz çift renkli örülmesi tekniği benim bildiğime göre. Bu brioş tekniğinin düz örülüşü. Bakın, arkası beyaz, önü ebruli ip, batik ip. Yani istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Çift yönlü kullanabileceğiniz bir teknik. Burada da bazı modeller çıkarmıştım. Burada birbirine yakın iki ton seçtim. İki taraftan da farklı bir görüntüsü var. Burada da yeşilin tonuyla çalıştım. Arkası bu şekilde. Ve burada da şu iki model birbirine benzer. Bu tekniği dönerek ördüğümüz zaman misinalı şiş ya da beşli çorap şişlerini kullanmamız gerekiyor. Böyle arkalı önlü ördüğümüz zaman da yine muhakkak böyle iki ucu açık şiş kullanmamız gerekiyor ya da yine misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Yani normal şişle öremezsiniz. Ben burada normal şişe ilmeklerimi geçirdim tutmak için. Şimdi bu videomda düz brioş tekniğini nasıl çalışırız bunu göstereceğim ki modellerde daha akla yatkın anlaşılsın. Bakın, burada misinalı şiş kullanacağım örnek olması için ve beyaz renk iple 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ilmek almışım. Şişimi aldım. Kenarlarda bir kenar ilmeği düz başlarken şuradan başladım ve kenara düzü getirdim. O şekilde yapmak için bir iki ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Bir ters, bir düz, birebir lastik çalışıyorum ilk sırada. Düz, pardon, evet, düz ördüm. 2 tane ters ilmekle de bitiriyorum. Her iki tarafta da aynı şekilde denk getirdim ben. Bakın, burada ilmekleri aldıktan sonra bir ters bir düz çalıştık. İpimiz burada ve diğer ipimizi dahil edeceğiz. Şöyle çevirdim. Buradan örmeye başladığımız için ya önü arkası çok fark etmiyor. Buradan da başlayabiliyoruz. Şişimden bakın, beyaz ip burada kaldı. Aktarma yaptım diğer şişime doğru. Şimdi bir tane renkli ip alacağım elime.
Şu iki ilmeğim ana renk olacağı için kenarlar, ana rengimiz beyaz. Şöyle tutuyorum. Bir ilmeği aldım. İkincisinin de üzerine ip dolayarak aldım, bakın. İpim burada dolanmış halde duracak. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeği örmeden alıyorum ve üzerine ipimi doluyorum. Buradaki ilmeğimiz düz. Bakın, üzerine doladık. İpimiz zaten arkada. Düz örüyoruz. İpi hemen şöyle çekiyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Üzerine ipi doluyorum. Sıradaki ilmeğim düz. İpi doluyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum ve düz ilmeği örüyorum. Bu dolamayı ilmek alırken beraber şöyle hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Teknik biraz zor gibi görünebilir ama örerken çok zevkle öreceğinizden eminim. Ters ilmeği örmeden aldık. Üzerine dolamamızı yaptık. Düz ilmekleri düz olarak ördük. Yine ters ilmeğimi üzerine dolama yaparak ipimi öne aldım ve kenar ilmeğimi yine örmedim. Beyaz kalsın istediğim için yani. Dönüyorum. Şimdi her iki ipim de burada. İlk önce beyaz örerek gelmiştik. Daha sonra renkli ipimizi dahil ettik. Birinci sıra hep beyaz ipin olacak örerken. Şimdi beyaz ipi dahil ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, bu düz beyaza denk geliyor ve üzerinde dolama var. İkisini beraber alıyorum. Burada ters ilmeğim renkli ve üzerine beyaz ipi doluyorum. Ve arkada yaptığımız işlemi beyaz iple yapıyoruz şimdi de. Şöyle. Ters ilmeği örmeden alıyorum ve üzerine dolamamı yapıyorum. Düz olan ilmeğimin üzerinde ip var. İkisini beraber düz ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım, doladım. Düz ilmeği ikili olarak ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğe yine dolamamı yaptım. Sıradaki ilmek şuradaki dolamamızı başlarken dolamıştık. Düz ilmeğimi yine ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi beyaz iple ilk öreceğiz demiştim. Önceliğimiz bu. Bunun peşine yine renkli öreceğiz. Asla buraya geldikten sonra beyazı tekrar bu tarafa götürmek gibi bir şansımız yok. Şöyle şişimizden yine ilmeklerimizi diğer tarafa geçirdik. Batik olan ipimi aldım. İsterseniz sade ip de kullanabilirsiniz. İlla batik olacak diye bir kural yok.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ama üzerine ip doladım bakın. Sırada ters ilmeğim var. Ters ilmeği ikili olarak ters ördüm. Düz ilmeğin üzerine ipimi doladım. İkili olan ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğe ip doladım. İkili ters ilmeği ikili olarak ördüm. Düz ters ilmeğimi yine ikili olarak örüyorum. Düz ilmeğin üzerine doluyorum. Çiftli olan ilmeği örüyoruz her sırada. Öyle düşünün. Burada ters ilmeklerimiz çiftli olduğu için onları örüyoruz. Diğerine de dolama yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bu sırayı tamamladık. Şimdi geçiyoruz arkaya. İki ip aynı yerde olduğu zaman örgümüzü çeviriyoruz. Sırada beyaz ipimiz var. Şimdi beyaz iple önde söylediğim gibi tekli olan ilmeklere dolama, çiftli olan ilmekleri örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi, hayır bu ters ilmeğimi ikili ters olarak ördüm. Batik olan ipimiz örmeden alıyoruz, düz ilmek. Arka tarafta renkli olan ilmeğimiz düz oluyor. Sıradaki ikiliyi ters örüyorum beyaz ipimle. Düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Dolamamı yapmayı unutmuyorum. Ters, düz, ters, düz. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve bitirdim sıramı. Şimdi ne yapıyorduk? Beyazı ördük. Şişimizi çevirmeden, diğer ipimiz burada olduğu için hemen ilmeklerimizi şişten diğer tarafa kaydırıyoruz. Bu şekilde örüldüğü için de ya misinalı şiş ya da iki ucu açık olan, yani çorap şişleri dediğimiz şişlerden kullanıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi üzerine dolama yaparak örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz ve ikili, bakın. Düz örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örerek. Arka tarafta renkli olan ipimiz düze denk geliyor demiştim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve iplerim ikisi de aynı tarafta olduğu için örgümü çevirdim. Bakın burada beyaz ağırlıkta olacak. Arka tarafta da
renkli ipimiz ağırlıkta olacak. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi yine ilk beyaz ipimizle başlıyoruz. Ana renk olarak kullandığımız ipimiz birinci örülecek. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ön tarafta beyaz olan ipimle düz ilmek örüyorum. Bir dolamamı yapıyorum. İkili olan ilmeğim düz, beyazla düz örüyorum. Burası örgümüzün ön tarafı. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek sona geldim. Şimdi beyaz ipimiz sol tarafta, batik ipimiz sağ tarafta. O yüzden şişimizi böyle çevirmek yerine hemen ilmekleri diğer tarafa doğru kaydırıyoruz. Yine sağdan sola doğru öreceğiz. Modellere geçmeden önce en basit haliyle düz olan yöntemi göstermek istedim ilk başta. Daha net anlaşılır diye düşündüm modeller. Umarım faydalı olur. Bakın sıradaki ilmek düz ilmek, tekli. Üzerine renkli ipimi dolayarak alıyorum. Ve sıradaki ikili ilmeğim ters. Ters ördüm. Ön tarafta düz ilmeklerimiz ana renkten, ters ilmeklerimiz de renkli ilmeklerden oluşuyor. Düz ilmeği örmeden alıyoruz. Ters ilmeği örüyoruz. Düz ilmeğe dolayarak örmeden alıyoruz ve ters ilmeği ikili olarak örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi de örmedim. Kenar ilmeğimi hep beyazla örüyorum, dikkat ederseniz. Kenarı temiz olsun diye. Şimdi her iki ipim de burada olduğu için çevirdim örgümü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmek ikili ve ters. Beyaz ipimle ikili ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği boşaldım ve doladım. İkili ilmeği ters ördüm. Boş aldım, doladım. Ters ilmeği ikili olarak ördüm. İkili olan ters ilmeği ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ve tamamladım. Şimdi yine sadece bir ipimiz solda olduğu için ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Ve batik olan ipimizle örmeye başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Ters ilmeğim tekli, bakın üzerine dolamamı yaptım. İkili ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Ters ilmeği dolama yapıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Dolamamı yaptım. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Ön taraftan da bu şekilde. Burada beyaz yoğunlukta, burada da sarı ipimiz yoğunlukta olacak. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi brioche tekniğimiz bu şekilde olacak. Bu videomda düz nasıl öreriz onu gösterdim. Umarım faydası olur. Diğer videolarımda bu modelleri nasıl uygulayacağız onları anlatacağım sırasıyla. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu tekniği öğrenmek istiyorsanız böyle küçük parçalar başlayarak denemenizi tavsiye ederim. Böyle denemeler yapın. Model anlatımı yaptığım zaman da beraber örmeye devam edelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.